Merhaba film severler. Film Diyarı kanalına hoş geldiniz. Bugün House of the Dragon dizisinde gördüğümüz iki ejderhanın kıyasını yapacağız. Dizinin sezon finalinde gördüğümüz Daemon Targaryen'ın uyandırdığı Vermithor kimdir? Aemond'un ejderhası Vhagar kimdir? Hangisi daha güçlü? Bunu inceleyeceğiz. House of Dragon dizisinde Targaryen hanesini zayıflatan ve ejderhaların neslinin tükenmesine yol açan Targaryen iç savaşı olan ejderhaların dansı başlamak üzere. Bu savaşa katılan en büyük ejderhalardan ikisi zıt taraflarda yer alan Vhagar ve Vermithor'dur. Peki Vermithor ve Vhagar arasında kim daha büyük ve daha güçlü? Bunu anlamak için öncelikle Vermithor'un, daha sonra da Vhagar'ın tarihinden ve boyutundan bahsedelim. Vermithor, Westeros'taki Targaryen hanesinin ilk dönemlerinde doğdu. Muhtemelen aynı zamanda doğdukları için Jaehaerys Targaryen'ın beşik arkadaşı oldu. Bu nedenle ejderha hayatının ilk dönemlerinde Targaryen prensi ile hemen bağ kurdu. Targaryen hanesinin ilk dönemlerinde yaşlandıkça neredeyse tüm diğer ejderhalardan ve hatta ondan daha yaşlı olanlardan daha da büyüdü. Jaehaerys milattan sonra 48'de zalim kral Maegor'a karşı bir isyan başlattığında Vermithor zaten büyük bir ejderhaydı. O zamanlar Vermithor dünyanın en büyük 3. ejderhasıydı. Vermithor ejderhaların dansı sırasında daha da büyüdü. Çünkü ejderhalar büyümeyi asla bırakmadı. Vermithor yaşlı kralın hayatı boyunca Kral Jaehaerys ile bağ kurdu ve yaklaşık 70 yıl birlikte geçirdiler. Jaehaerys'in saltanatı sırasında Vermithor, Kraliçe Alysanne'nin ejderhası olan Silverwing ile birlikte sık sık görüldü. Kral Jaehaerys'in ölümünden sonra Vermithor tüm hayatını Dragonstone'un ejderha çukurunda ejderha binicisi olmadan geçirdi. Muhtemelen kralın ejderhasına saygıdan hiç kimse onun üzerinde iddia etmedi. Ejderhaların dansı sırasında Jaehaerys Velaryon, siyahların yeşillerin güçleriyle eşlenebilmesi için daha fazla ejderha binicisi çağrısında bulundu. İşte o zaman Hookhammer adında biri Vermithor'u talep etti. Vermithor, ejderhaların dansı sırasında inanılmaz derecede güçlü bir ejderhaydı ve devasa boyutu ve gücü nedeniyle birçok ölümden sorumluydu. Ancak Hookhammer öldürüldüğünde ve birkaç şövalye Vermithor'u öldürmeye çalıştığında ejderha saldırıya geçti. Seasmoke ve Tessarion Vermithor ile savaştı ve her iki ejderha da bu savaşta bronz öfkeyle birlikte öldü. Vermithor ölmeden önce Seasmoke'un başını boynundan kopararak inanılmaz gücünü gösterdi. Vermithor uçmaya çalıştığında öldü. Parçalanmış kanatları artık ağırlığını kaldıramadığı için yere düştü. Ölümü sırasında Vermithor ejderhalar dansında yer alan en büyük ikinci ejderhaydı. Öldüğünde 100 yaşına yakındı. Vermithor'un hayatı bu kadar. Şimdi Vhagar'ın hayatı ve boyutundan bahsedelim. Vhagar, Fatih Aegon'un 7 krallığı fethettiğinde Westeros'u götürdüğü 3 ejderhadan biriydi. Kraliçe Visenya Targaryen, Aegon'un fethi sırasında Vhagar'a biniyordu. Aegon'un fethinden 50 yıl önce doğmuştu. Westeros'u fetheden 3 ejderhanın en küçüğüydü. Visenya onu savaşlarda sık sık sürdüğü için birçok savaş deneyimi kazanmıştı. Vhagar yaşlandıkça büyümeye devam etti. Meraxes'in ölümü Vhagar'ı dünyanın en büyük ikinci ejderhası konumuna getirdi. Visenya Targaryen 70 yıldan fazla bir süre Vhagar'ın biniciliğini yaptı. Visenya'nın ölümünden sonra Viserys ve Daemon'un babası Balon Targaryen Vhagar'ı talep etti. Balon Vhagar'ı talep ettikten 28 yıl sonra öldü ve ejderha Lady Laena Velaryon onu talep edene kadar binicisi yoktu. Laena'nın ölümü Prens Aemond Targaryen'ın Vhagar'ı kendi başına iddia etmesine izin verdi. Kara Dehşet Balerion'un ölümünden sonra Vhagar tartışmasız dünyanın en büyük ve en güçlü ejderhasıydı. Bu ejderhaların dansında başka hiçbir ejderhanın ondan daha büyük olmadığı anlamına geliyor. Vhagar, Prenses Rhaenyra kralı şehrini zorla aldığında Riverlands'i yaktı. Aemond ve ejderhası Riverlands'ı terörize ederken Prens Daemon onları düelloya davet etti. Bu tanrıların gözünün üstündeki savaş adı verilen hesaplaşmaya yol açtı. Vhagar, Daemon'un ejderhası olan Seraxes'ten 2 kat daha büyüktü. Ancak Daemon'un deneyimi
boyut açığını kapatmasına izin verdi. Savaş sonunda Demon ile Aemon, Seraxes ile Vhagar öldü. Vhagar öldüğünde yaklaşık 200 yaşındaydı. Vhagar Vermitor'dan biraz daha büyüktü. Bu ejderhaların dansı sırasında devamlı olarak vurgulanmıştır. Çünkü daha yaşlıdır ve Kara Dehşet Balerion'un boyutuna yaklaşan tek ejderha olduğu söylenir. Öte yandan Vhagar'dan sonra en büyük ejderha Vermitor'dur. Güç açısından bakarsak Vhagar Vermitor'dan daha büyük ve tecrübe açısından daha deneyimliydi. Vhagar hayatı boyunca sayısız savaşlar görürken ve Westeros fethinde yer alırken Vermitor, Jaehaerys'in isyanı sırasında ve ejderhaların dansı sırasında gerçek savaşı deneyimlemiştir. Bu bilgilere bakarsak Vhagar'ın Vermitor'dan daha güçlü olduğunu düşünebiliriz. Sizce hangi ejderha daha güçlüdür? Hangi ejderhanın binicisi olmak istersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Film Diyarı'ndan herkese sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.